Yemek okulumuza hoş geldiniz. Size böyle dışı çıtır çıtır ve puf puf, içi de böyle sulu ve çok lezzetli, kıymalı bir çiğ börek tarifim var. Ve inanın bu yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli tariflerden bir tanesi olacak. Ama malzemeler çok kolay, başlayabiliriz hemen. Unum var, birazcık su lazım, yoğurdum var, tereyağım var. Birazcık tabii hamuru kabartmamız lazım, kabartma tozum var. Birazcık da yaklaşık 200 gram kıymam, 2 tane de soğanım var. Gerekli bütün malzemeler bunlar. Baharat birkaç tane ekliyoruz. Bir de tavaya yağımız olması lazım. Bunun haricinde hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hadi başlayalım. Çiğ böreğin oranı. Bu videoyu bir daha izlemeseniz de aklınızda olması gereken şey şu. Bir bardak, böyle full bir bardak un. Bu unu direkt döküyorum. Ortasına şöyle bir boşlucuk yapıyorum. Ve sonra bu bardağın 1/3 nerelerde? Şuralar. Suyu böyle ortasına direkt ekliyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. Bunu bir paket biraz fazla geliyor. Fazla kabarıyor. O yüzden yarım paket ekliyorum. Böyle onun böyle hafif ekşimsi güzel bir tadı vardır ya. Böyle bir dolu çorba kaşığı yoğurt ekliyorum. Son olarak bir şey var. O da bir çorba kaşığı tereyağı. Onu yalnız tabii böyle eklememiz lazım. Tereyağını eriteceğim. Kaba koyuyorum. Çok fazla altını açtım. Bir çorba kaşığı için. Bu da minik Refika payı, tam bir çorba kaşığı olsun diye. Bunu eriteceğim. Şimdi şurada tereyağın böyle tamamı erisin diye fokur fokur kaynatırsanız çok ısınmış olur. Sıcak yağıyla un birleştiğinde ne olur? Bilene benden bir, minik Refika'dan bir baharat. Tatlanma. Pişer. Ekşir. Ekşir yakın. Kekrer. Kekrer çok yakın. Acır, yani kekri böyle kükrür. Yağı çok sıcak koyarsanız un böyle açılmaya, kendini bulmaya şey yapmadan pişmeye başlıyor. O da böyle acımsı. Bazen böyle poğaça falan yediğinizde olur böyle. O işte çok sıcak bir şekilde ya suyun ya yağın sıcak eklenmesinden kaynaklanan aklınızda olsun. O yüzden ben mesela şimdi bu kadar eridi, bu kadar eriyemedi. Artık altını kapattım. Mesela bu çelik bir tencere olsaydı, altında büyük bir şey olsaydı neredeyse koyduktan 30-40 saniye sonra size altını kapattırdım. Şimdi bu yağı da ekliyorum, daha da soğusun diye böyle hızlıca ince ip gibi dökeceğim. Direkt sulu kısma döküyorum ki direkt unla anında temas etmesin. Şimdi önce bunu elime hemen kirletmeden şöyle bir kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Çok cıvık olursa bir parça un ekleyebilirsiniz. Hani soğanını göz kararı koyduk. Buradaki anahtar başarı şeysi oranların haricinde yoğurt. Yoğurt ona o güzel bizim çiğ börekteki sevdiğimiz tadı katacak. Çiğ börekle ilgili internetteki tariflere baktığınızda genelde bir sirke şeysi vardır. Sirke ne yapar? Sirke asit. O kıyır kıyırlığını, yani dışındaki çıtırtıyı sağlıyor. Öyle de denedik. Önce sirkeyi de denedik. Yoğurt, ama yoğurt hem ona o süt etkisiyle beraber birazcık daha lezzetli yaptığı için ben yani ikisini de deneyip ikisini de tadan biri olarak yoğurtla ilerlemeye kesin karar verdim. Şimdi birazcık suyundan zaten şüpheleniyordum. Birazcık suyunu fazla koymuş oluyorum. O yüzden bir böyle gıdım un arttırdım. Bir parça unluyorum. Karışım hamuru direkt döküyorum. Tuzu koymayı unuttum. Daha önce koysaydım daha doğru olacaktı. 1,5 çay kaşığı kadar tuzu da ekliyorum ve şöyle karıştırıyorum. Bilerek bu kadar cıvık yapıyorum. Yavaş yavaş alsın kendini bulsun diye. Bunu yaklaşık şimdi böyle bu şekilde çevire çevire katlaya katlaya bir hamur şekil almaya başlayınca elinizdeki fazlalıkları da koyup yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi bunu yaklaşık böyle 2-3 dakika elimin ayasıyla böyle bastıra bastıra hamuru yoğuracağım. Hamuru böyle tezgahınızı temizleyecek hale getirebildiğiniz zaman artık işin büyük tarafı bitmiş demektir. Böyle uzatıyorum. Yaklaşık hiçbir zaman tam düzgün yapamadığım için 6 parça ayıracağım. 6 tane beze yapıp bunları bir 15 dakika bekleteceğim.
Son olarak böyle her birini güzel bezeler haline koyduktan sonra üstünü nemli bezle kapatıyorum. Bu böyle tatlı tatlı 15 dakika bekleyecek. O esnada ben birazcık burayı topluyorum. Bir taraftan da içini yapacağım hemen. Kıymamı direkt karıştıracağım, kaba alıyorum. Şimdi bunun üzerindeki lezzeti sağlayacak şey soğanın kendisi değil, suyu. Şimdi bunu keseceğim. Hoppa. Bana göre 1,5 soğan yetecek. Tuzla buz olana kadar çekiyorum. Ağlamaya hazırım. Direkt içine koyuyorum. Şimdi bunu altından böyle hop diye bastırınca kendisi bayağı elma suyu gibi. Epey de sulu, güzelmiş. Hafif eti bir parça çürütecek. Hatta çok kısa pişecek ya. O çok kısa sürede pişmesini de, çünkü illa ateşle pişmek zorunda değil, asitle de pişme oluyor. Şimdi üstüne koyduğum zaten kıpkırmızıydı kıyma. Şimdi kahverengileşecek yavaş yavaş. 3 aşağı 5 yukarı tamamdır. Gördüğünüz gibi epey suyu var. Şimdi ben bu kıymayı bu suyun içerisinde iyice açıyorum. Hafif püre gibi olması lazım. Hatta mesela Antep lahmacununda o kıyma topaklanmasın diye yoğurt koyarlar. Asit öyle işe yarıyor. Eğer hala kıymanız topaklanıyorsa o kalan yarım soğan da muhakkak içine su olarak ekleyin derim. Şimdi bunun içerisine tuzunu ve karabiberini koyacağız. Yaklaşık böyle 1 çay kaşığı kadar, tuzdan tuza da çok fark ettiği için tam oran vermiyorum. Yarım çay kaşığı kadar da, çok aşırı domine etmemesi, çok güçlü olmaması lazım. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Hiç acı falan eklemiyorum. O çiğ böreğin o sade ve böyle yalın güzel tadını bozacak hiçbir şey eklemiyorum. Böyle kırmızıydı kıyma. Şimdi gördüğünüz gibi kahverengileşmeye başladı. Soğan çalışıyor. Hücrelerine giriyor kıymanın. Eğer hala bir parça böyle topaklı gibi ise birazcık da su ekleyebilirsiniz. Çünkü bol bol soğan suyu vardı. Bunu da muhakkak yapabilirsiniz diye bilin. Şimdi bu 6 böreklik. Bu da hazırdır. Ben şimdi kızartma olarak da her zaman zeytinyağı kullanıyorum. Neden zeytinyağı kullanıyorum? İşte bir dönem hem emaye hem zeytinyağına falan bayağı bir kötü şey yaptılar. Türkiye dünyadaki 1 numaralı zeytinyağı üreticisiydi. Zeytinyağı yanar diye bir laf çıktı. Zeytinyağı ayçiçek yağından, mısır özü yağından da yanma derecesi daha yüksek. Ama mesela tavaya koyduğunuz yeşillendi, korkunç oldu Refika diye bir tecrübeniz benim de oldu. Ama inanın öbür yağlar da yanıyor, fakat onlar rafine edilmiş yağ, kokusuz, şeysiz, renksiz yağlar olduğu için hiç kendini göstermiyor, sinsi. Zeytinyağı ise meyvenin kendi suyu olduğu için yandığında rengi değişir. O yüzden hani zeytinyağlı yememamın da sadece zeytinyağını kötülemek için beslenmiş bir şarkı olduğunu düşünürsek bu oyunu bozma zamanı geldi demektir diye düşünüyorum. Şimdi yağım tatlı tatlı kızıyor. Şimdi daha işim olduğu için iyice kıstım. Şimdi önce tezgaha birazcık böyle puf. Böyle yaparak güzel ve eşit ve ince dağılıyor. Aynı zamanda da merdaneyi şöyle yapışmasın diye bir tur unluyorum. Elim de unlanmış oldu böylece. Yavaş yavaş açıyorum. Çok fazla bastırmayın. Şöyle yapışmaya başlıyor gibiyken hop çevirin. Biraz enden, biraz boydan açın. Ve araya unlayarak üst üste koyuyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. Yaklaşık 6'ya böleceğim için bu kadar yeterli olacak herhalde. Yarısı, bu oval şeklin yarısına kıymayı dağıtıyorum. Böyle lahmacun gibi. Çok fazla olursa hem pişmeyebilir. Sonra bunu böyle kapatıyorum. Kenarlarını bastırıyorum. Sonracığıma burada az kullandığım bu kenarlarını güzelleştirme aletiyle kenarlarını alıp
Bakalım yağımız güzel mi diye şöyle bir bakıyoruz. Burada baktığınızda hamurun en dibe değil, yani çöküp yukarı gelmesi lazım. O da hızlıca oluyor. Böyle üzerine ziyan olmasın diye yağ sonra ekliyorum. Evet. İlki bir tık fazla bile pişmiş olabilir. İlk çiğ böreğimiz hazır ve nazır. Şöyle koyalım. Hatta üstünün fazla yağlarını da alalım. Evet, bence bu da. Şimdi ne oldu? Bunu göstermek istiyorum. Bu da önemli. Kıymanın içerisindeki su yağ karışınca yağda ne oluyor? Kabarma oluyor. Kabarma olduğunda, burası yemek okulu, bu tarz şeyleri de anlatmamız çok önemli. Yağı taşırıyor. Taşırdığı zaman yağ ile ateş bir araya geldiği zaman da böyle biraz parlama tehlikesi oluyor. Altını kapattım, şimdi tekrar açıyorum. Altını kapatıp hiçbir müdahale yapmamakta fayda var. Bunda en sonuncusunda birazcık abartmış olabilirim kıymayı. Uzay mekiği sesleri çıkarmaya başlamıştı. Puf puflayarak afiyetle yiyebiliriz. Şu delicikten kaynaklanıyor. Hepsinin müsebbibi bu. Şimdi çiğ böreğin lezzetini şöyle ne kadar güzel olduğunu size anlatamam. Kıyması birazcık daha bile gevşeyebilirmiş. Yarım soğan daha koyabilmişim. Bunu güzel bir çayla veya öğlen saatinde yapacaksanız güzel bir ayranla afiyetle yiyebilirsiniz. Ben galiba bütün gün bu anı bekliyorum. Şu an ekip bunu yemek için sabırsızlanıyor. O yüzden benim bir an evvel kapatmam gerekiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin çiğ börekle ilgili bak şöyle yaparsak, böyle yaparsak daha iyi olur dediğiniz bir şey varsa ne olur aşağıya yazın. Hep beraber biz de öğrenelim. Burası yemek okulu. Hepimizin öğrenci olduğu okul. Eğer videomuzu beğenmezseniz artık küseceğim. Ve kanalımıza abone değilseniz ne olur olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Biz şimdi hep beraber yumuluyoruz. Tamam. Gel bakalım Çağan Bey.